Herkese selam. Saat kaç? Gece 1 çeyrek 20 geçiyor. 20 geçiyor. Biz Paris yolcuları. Görünmüyor şimdi, sonra görünecekler. Bu senemizin ilk şeysi galiba. Ya, gezisi, o da. evet, bu senemizin ilk gezisi. Yani biz yılbaşında yaptık geldik de. Selam herkese. Bugün sizi Paris'e götüreceğiz. Bir tura katılacağız. Herkese iyi seyirler dilerim. Otobüsümüz bu. Annemle Nazife içeride. Evet, saat 2'ye geliyor. Yok, kaça geliyor ya? 2'ye geliyor, evet. Frankfurt'tan yola çıkıyoruz. Burası Frankfurt'un içi. Burası Bahnhof. Tren istasyonu. Standort yolladı mı? Sen bana yazmışsın, ben hiç görmemişim bile. Şeylere bakmaktan. Zeytmüller Parkplatz varmış. Orada bir yerde. Şimdi buradan Weiterstadt'tan yolcuları aldık. Buradan devam edeceğiz. Saat kaç kanka be? Saat 2:24. Bugün ayın 26'sı oldu. Nisan 26 değil mi? Nisan'dayız daha. Nisan'ın 26'sı Cumartesi. Şimdi Worms'a giriş yapıyoruz. ...5:45 biz Fransa sınırına geldik. Kartlı yere girmemişsin. Burası keş. Burası keş. Dur Mehmet, ne yapıyor? Ya? Paris'e doğru ilerliyoruz. Ama çok uykumuz var. Benim o kadar yok diyormuşum. Ben ama uyuyorum. Frene bastığı an Bir de açıyorum. ne ikide ötüyor. O iyiymiş bence. O ne biliyor musun? Söyleyeyim size sonra. Kıza herhalde fazla mı şey yapıyor biraz? Ondan mı oluyor? Yarım saat mola verdik. Şoför dinlenmesi gerekiyor. Bu bizim otobüsümüz. Değil mi kanka? Ben geri gidiyorum. Sen niye geri gidiyorsun? Nilgün Hanım, bizi Paris'te nereye gezdireceğiniz? Eyfel Kulesi. Başka? Büyük Saray. Buradan tüyo versene, ben
İsimleri aklında değil mi? Halı aldın mı halı? Eyfel Kulesi'nden silkelemek için halı aldın mı yanına? Otoban burası. 62-20. 62 Tamam. Semex mi? Semex mi? Semex şey Ferhat'ın çalıştı. Semex. Biz halimize. Ha, video çekeyim. Hatice'nin. Tahsin önce çalıştığı yer. Bu kanalda gemi turu oluyor. Seyne ne şimdi? Buradan böyle düz aşağıya doğru git. Nereye gidiyorsun? Sana Siz söyle. buradan gidiyorsun. Cemil de gidiyor. Sen nehrinden aşağıya direkt gelince Eyfel Kulesi. işte gemiler buraya kadar gidiyor. Nerede? 1887 yılında yapımına başlanıyor. 2 yıl, 2 ay, 5 günde. O zamanlar için korkunç hızlı bir zamanda bitiriliyor. Yapımında 10.100 ton ağırlığında demir kullanılıyor ve maliyeti 7.800.000 altına mal oluyor. Ama o zamanlar bir Fransız frangı bir altına eşittir. Aşağıdan yukarıya asansörlerle çıkılır. Asansörlerle çıkmak için en az 22 euro, üst kata çıkmak için 36 euro para ödüyorsunuz. Napolyon Bonaparte'ın kazandığı savaşlara istinaden yaptırmak istediği bir zafer takıdır. Ama buranın bitirilişini göremez. Napolyon Bonaparte'ın hayalinde bu 55 metre yüksekliğindeki anıt bittiğinde kendisi en üste çıkacak. Sol taraftaki Büyük Ordu Caddesi'nden Paris'e giren orduları bu anıtın içinden geçerken Napolyon Bonaparte büyük bir imparator olarak ordularını selamlayacak. Ama bu hayalini gerçekleştiremediği için bakın bittiğinde şu gördüğünüz ortadaki kişi Napolyon Bonaparte. Ve meydanda 5 cadde birleşip yukarıdan bakıldığında yıldız gibi görünüyormuş. Onun için meydana Yıldız Meydanı, Etoile Meydanı denmiştir. Fakat 1874'te Osman her 30 derecelik açıyla 12 caddeyi meydanda birleştirince tam 360 derecelik bir daire oluşmuştur. Dikkat ettiyseniz meydanın üzerinde hiçbir trafik lambası, hiçbir trafik işareti yoktur. Şu anda uygulanan kural, meydana giren araç, tam karşıdaki şeyi görüyoruz. Meydana giren araç sağından gelen araca yol vermek zorundadır. Kimse kimseye korna çalmaz. Eğer kaza yapılırsa da arabanızla o meydan üzerinde kaza yaparsanız dünyadaki hiçbir sigorta şirketi kabul etmez. Dünyanın trafik açısından en ilginç meydan olarak kabul edilir. Şimdi Paris'in bana göre en güzel yerlerinden birisi olan Ressamlar Tepesi ya da Montmartre yani Şehitler Tepesi denilen bölgeye gidiyoruz. Paris'te sıfır noktası olarak Sen Nehri'ni kabul ederseniz Sen Nehri'ne yüksekliği 138 metre olan tek yüksek yerdir. Şimdi otobüs zaten oraya otobüsler giremez, araçlar giremez. Sadece belediyenin küçük otobüsleri vardır. Onlar da elektrikli olmak zorundadır. Birazdan kaptanımız bizi ileride indirecek. Yukarıya çıkacağız. Bu yukarıda güne Hristiyanlık dünyasının muhteşem kiliselerinden Sacré-Cœur Kilisesi'ni göreceğiz. Ondan sonra sokak aralarında Van Gogh'ların, Picasso'nun, Salvador Dali'nin, Claude Monet'in, Fikret Mualla'ların aklınıza gelen dünyada ne kadar ressam varsa geldikleri oturun.
Depois que tem ele solai. Ben waktu evvel aldık bu şoki ve kadar Anne geri çekeyim seni hemen. Yukarı çıkın ben buradan çekeyim. Birazcık benden uzaktı. Gitsen. Buradayım. Gel buradan arkaya çekilelim. Annem yanımıza alalım. Olmasın zaten. Kafam yan yan. Ortamıza gir. Burası İsmail. Ay çok pis koku. Bu ne? I mean downstairs. En çok resmi burada çekindik. Eyfel Kulesi'nde çekinemedik. Ha? Bu ne kalabalık, bu ne kalabalık. Bu ne kalabalık, bu ne kalabalık. İspan'la yakın oturuyorum ama uzaktan. Ne tarafta kalıyorsun? İspan. Ya ben uzak olduğum zaman tren kalkan. Biz çok erken geldik. Herkesi bekleyeceğiz. Neyse biz de fotoğraflara bakarız. Bir dahakında da biz geleceğiz geç. Şurada değil mi otobüs? Hayır otobüsler burada değil mi? Aha. Şuradan da geçelim o zaman. Geçecek mi? Ceza yer miyiz? Ceza yer miyiz? Adam bak ne dedi, fotoğrafını, pantolonunu çekiyor, pastasını. Pantolonunu çeker. Yani. Pantolon resmini çekip ceza yolluyor. Biz pistir demiştik ama çok temiz. Güzel yani. Biri çıktı mı girmiyorsun hemen. Kapı kapanıyor. Temizliyor, yıkıyor. Ondan sonra yeşil yanıyor. Yeşil yanınca girebiliyorsun. Bakın opera meydanındaki bütün binalar hep 2-2 karşı karşıya birbirlerine simetridir. Şimdi operadan Louvre Sarayı'na doğru giderken, günümüzde dünyanın en büyük müzesi olan Louvre Sarayı'na doğru giderken şu geçeceğimiz caddeye Parisler ağaçsız cadde derler. Çünkü imparator operaya geldiği zaman kendisine ağaçların üzerine saklanılıp veya arkasına geçilip kendisine ateş edilir korkusuyla, suikast yapılır korkusuyla bütün ağaçları kökünden kestirmiştir. Ve bu olayın hikayesini yaşatmak için de Paris Belediyesi burayı ağaçlandırmaz.
Onun için Paris'te buraya Aziz Caddesi denir. Az önce bana hanımefendiler soruyorlardı. Cédric Grolet, şu Instagram'ın meşhur ettiği pastacı Cédric Grolet nerede diye. Sağdaki kuyruğa bakarsanız, ki şu anda hiç kuyruk kalmamış çünkü birazdan kapanacak. O kuyruk ta operanın orada başlar. İşte Cédric Grolet'in yeri burasıdır. Ya ben buradan bir şeyler almayacağım, üst kattaki o salonda oturup bir şeyler yiyip içmek istiyorum derseniz 4 ay önceden rezervasyon yaptırmanız gerekiyor. Paris'teki herhangi bir pastacıdan veya işte croissancıdan 6 kat daha fazladır fiyatları. Angelina Jolie'nin o öndeki masalardan birisine oturur ve film orada başlar. Ve geldik tabii şu anda günümüzde dünyanın en büyük müzesi olan 350.000 esere sahip olan Louvre Müzesi'ne. Bu müze 1789 Fransız ihtilalinden 4 yıl sonra 1793 yılında müzeye çevrilmiştir. Müze şimdi avlusuna gireceğiz. Göreceksiniz ki U şeklinde bir binadır. Dünyanın en büyük sarayıdır. Sarayın içinde yürümeye kalkarsanız 16 kilometre yol yürüyorsunuz. Ve koridorun bir uçtan bir ucu uzunluğu tam 3,5 kilometredir. Siz geçersiniz ya. Şöyle 100 defa geçtim buradan da. Biliyorum. Bazı böyle ilk defa geçenler çok tedirgin oluyorlar. Ya bizim şoförü kaç defası ya kenarıyı vurdu ya aynayı vurdu. Hayır, sola yasak. sola. Buyurun, o çekin. Tabii, buyurun efendim, Sanki burayı yasaklamış adam. Yok, buyurun. Yani oturmak için yasak. Yok oturmayacak. Yok, buyurun efendim. Evet, Louvre'un şu anda avlusundayız. Sol tarafta yine fotoğraflardan falan tanıdığımız piramit. Bu piramitte Eiffel Kulesi kadar Paris'te eleştiri alan bir yerdir. Karşıdaki kanat yine çok iyi bildiğiniz Mona Lisa'nın sergilendiği kanattır. Tam karşıdaki, önünden zaten Seine akar. İşte insanların girmek için saatlerce sırada beklediği Louvre Müzesi. Bu müzenin içinde 350.000 eser var. 350.000 eserden 30.000'ini Osmanlı Padişahı 2. Mahmut'la Abdülhamit hediye etmiştir buraya. Ne kafayı? Evet. Şimdi bakın, tek çizgi içinde, hani Paris'in perspektifi dedim ya, tek çizgi içinde bütün eserleri görüyorsunuz. 12 kilometre boyunca Notre Dame Katedrali'nden o La Défense gökdelenlerin bölgesindeki içi boş Rubik küp şeklindeki bir gökdelene kadar görürsünüz. O gökdelen 1989 yapılmıştır. Çizginin öbür ucundaki Notre Dame Katedrali 1163 yılında yapılmıştır. Yani Paris'in doğudan batıya 850 yıllık hikayesidir. Tam karşıya geçelim. Oradan Batum'muş. Buraya da geçsen olur da. Böyle bir yere geleceğimizi bilsem ben geçerdim buraya. Şimdi koridorlar 3,5 kilometre uzunluğunda dedim ya. Avrupa'da biliyorsunuz bütün krallar ava çok düşkündür. Av da günlerce, haftalarca sürüyor. Fakat Paris son derece yağış alan, yağmur yağan bir şehir olduğu için kral 12. Louis ava gideceğine askerleri ava yolluyormuş. Gidin bana hayvanları öldürmeden canlı yakalayın getirin diyormuş. Tam karşıya. Ve oradan sağa dönüyoruz. Canlı getirin diyor. Özellikle de sakın ha tilkileri öldürmeyin diyormuş. İşte sol tarafa Notre Dame Katedrali ve ortada gördüğünüz Site Adası. Tam ortadaki ada Site Adası'dır. Ve o gördüğünüz vincin olduğu yerde Notre Dame Katedrali. Tilkiler, canlı yakalanan tilkiler koridorlara salınıyor. Kral 12. Louis Hazretleri de atlan ava çıkıyormuş. Şu anda kullanılan bir deyim vardır. Evleri o kadar büyük ki evin içinde at koşturulur. Buradan gelir. Bir de Louvre'u bir gün gezerseniz Louvre'un içinde tuvalet yoktur. Kral kraliçe nereye yapacak? İstediği yere yapar, bana ne? İstediği yere yaptıktan sonra da üzerine bir tüy dikiliyor, kuruyunca kaldırılıp dışarıya atılıyormuş. Tüyün üzerinde boncuk varsa o kralın kişisidir. Onun için yine Türkçe'de kullandığımız, çok kızdığımızda, birisine kızdığımızda onun ayrıcağı var, onunkisinde boncuk mu var? İşte buradan gelir o deyimde. Süslü Köprü akşamları da çok güzel ışıklandırılır.
Çok güzel bir şey vardı. Aşıklar Köprüsü diyor. Yok, Aşıklar Köprüsü biraz daha ileride ama doğru, bazıları da Aşıklar Köprüsü der böyle. Çünkü bütün magazin, moda dergilerinde buranın fotoğrafı vardır. İşte sol tarafta Altın Kubbeli Kilise, o ön cephe şu anda askeri müze olarak kullanılmaktadır. O Altın Kubbeli Kilise'de Napolyon Bonaparte'ın anıt kabridir. Bir sabah uyandık, gözlerimiz uykusuz. Üç arkadaş yola çıktık, Paris bizi bekliyor. Kafelerde oturduk, gözlerimizde mutluluk. Biraz gülümseme yeter. Louvre'dan geçerken Mona Lisa bize bakıyor. Bastık adımlarımızı Seyne Nehri kenarına. Şehri keşfederken bulduk kendimizi Eyfel Kulesi'nde. Yürürken dar sokaklarda, sanatla iç içe, tarih kokan duvarlarda. Notre Dame'a doğru bir adım daha attık ve şehrin büyüsü sardı bizi. Hemen sola döneceğiz. Kral 15. Louis metresi Madame Pompadour için yaptırdığı 365 odalı bir evdir. Neden 365 oda? Çünkü kadıncağız sıkılmasın, her gün bir odada otursun diye. Ne adamlar varmış diyeceksiniz şimdi. Vay anasını. İşte Montaigne Caddesi, Plaza Athena Oteli ve dünyaca ünlü bütün markaların olduğu sokak. Bir de şu sokağın içi, aynı zamanda tabii Cumhurbaşkanlığı sarayı da o sokağın içindedir. Bir de burada bir kural vardır. Cumhurbaşkanı oturduğu sarayın, oturduğu bölümün elektriğini, telefonunu, internetini ve mutfak masraflarını kendi maaşından karşılamak zorundadır. İşte Şanzelize Caddesi, Concorde'deki dikey taşla karşıdaki Zafer Takı arasında 1800 metre uzunluğunda bir caddedir. Bu 1800 metre uzunluğundaki caddenin altı da boydan boya tamamıyla otoparktır. Bir de binaların estetiğini bozmasın diye 4 benzin istasyonu vardır. Benzin istasyonları da yerin altındadır, estetiği bozmasın diye. O Paris'in 8 kilometre dışında La Défense diye bir bölge vardır. Çünkü Paris'in içinde gökdelen yapmak yasaktır. Paris'in içinde AVM yapmak yasaktır. AVM'ye gitmek istiyorsanız şehrin dışına çıkmak zorundasınız. Benzin istasyonları yine alabildiğine azaldı. 1-2 tane benzin istasyonu kaldı Paris'te. Ve Carrefour. Fransızların kendi markasıdır ama şehir içinde küçük Carrefour City, Carrefour Market gibi marketler var. O büyük dev Carrefour'lar hep şehrin dışında olmak zorundadır. Dolayısıyla Paris'te ev çok büyük bir sorundur. 24 metrekarelik bir stüdyonun kirası 1000 Euro'dan başlar Paris'te. internetlerde görünüyor ya, bunları koyuyorlar şey çabuk. Burası Şanzelize. Bu sokak tamamen Şanzelize. Evet, aynen. Kaç metre dedi onu ya? Kaç kilometre dedi? Bayağı var. Neyse çektim burayı. Şanzelize'de yürüyoruz. Şarkımızı koyabiliriz. Esa es la nueva que están haciendo, pero esa es la que se Şanzelize. Şanze demek tarla demekmiş. Lize de isim. hanım demek. Lize isim. Lize'nin tarlalarıymış.
Sen biraz yavaş kal. Şimdi biz Frankfurt Bahnhof'a geldik. Paris'ten döndük. Buradan eve trenle gideceğiz. Otobüs bizi bıraktı. Bizi çıkartalım. İstediğimiz yere götürebiliriz treni. Bay bay yapın. Görüşmek üzere.